Herkese merhaba, ben Mert. Bugün ilginç bir şey yapıyoruz. Belki Türkiye'de ilk de olabilir, emin değilim. Yani Türkiye YouTube'unda ilk olabilir. Çok araştırdım, çok baktım ama Türkiye'de dizi, film, reaksiyon videoları falan filan yapan insanların sayısı gerçekten çok az. Hatta belki de hiç. Yani çok kesit şeyler görüyorum ya da hani tek videolar görüyorum. Mesela Secret Level ile alakalı hiçbir şey göremedim. O yüzden ben de dedim ki bugün Secret Level, gizli seviyenin incelemesini yapalım. Bunda aklıma şöyle geldi. Sifu'yu izledim. Sonra Sifu'nun oyununu oynamaya başladım ve videosunu çekmeye başladım. Sonra dedim ki ilk iki bölümü izledim ama belki ben geri kalan bölümleri ve bundan sonraki sizin önereceğiniz dizi, filmleri ya da gündemdeki bazı şeyleri inceleyebilirim, izleyebilirim. Ve bundaki olay da şu. Aslında Twitch'te, Kick'teki yayıncılar birçok şeyi izliyorlar. Yani bir Valorant sinematiği çıktığı zaman, işte LoL sinematiği çıktığı zaman ya da herhangi bir oyunun fragmanı bir şey çıktığı zaman bunu izliyorlar. Ama ben daha böyle değil. Hani işte Arcane olsun, Fallout olsun, bunun gibi içerikleri de izlemek istiyorum. O yüzden siz de aşağıda neyi izlemek istediğinizi, daha sonra neyi görmek istediğinizi bu kanalda aşağı yazarak iletebilirsiniz. Aynı zamanda birçok doneye de ihtiyacım var. Çünkü Türkiye'de bunu yapan göremiyorum. Yurt dışında insanlar bunu İngilizce izliyorlar ve tabii ki de bir altyazıya ya da bir dublaj seçeneğine ihtiyaçları yok. Çünkü ana dilleri. Ama Türkiye'de biz buna ihtiyaç duyuyoruz. Yani ben bir şeyleri dinlerken, izlerken bunu dublaj mı izleyeyim yoksa orijinal mi izleyeyim? Yani Fransızca olabilir, İngilizce olabilir, İtalyanca olabilir, hiç fark etmez. Ve altyazılı mı sunayım? Çünkü tamamen bir videoyu da sunamıyorum size. Bu da teliften kaynaklı. Yoksa video ortadan kaldırılıyor. Zaten siz de göreceksiniz. Ben de büyük ihtimal birçok sefer YouTube'a yükleyip sileceğim. Bu videolar blurlu, arada sesi kesilmiş. İzleyip sonra reaksiyonu merak eden insanların burada böyle tepki vermiş diyebileceği içerikler olacağı için bunlar bizim için önemli. Yani açıklamada da, daha sonra yorumlarda da siz bunu belirtmeyi unutmayın. O zaman Secret Level bölüm 1. Bu arada altını çiziyorum. 1 ve 2 izledim. Tekrardan izleyeceğim. Tekrardan videosunu çekeceğim. 3, 4, 5, 6 bunları hiç izlemedim. Onlar da birlikte gelecek. Bu Secret Level nedir diye soranlar için de şöyle. Oyunların sinematiklerini aslında yayınlıyorlar. Zaten bunları görmüş oluruz. Amazon'da var. Hadi hep birlikte başlayalım, izleyelim. İyi seyirler efendim. Çok güzel gözüküyor ya. Yani şu realistliğe hayranım. Şimdi neticede bildiğim için ne geleceğini biliyorum ama ses çok fazla. Ne geleceğini biliyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Bir videoyu tekrar izlemek, bir filmi tekrar izlemek gibi düşünün bunu. Yani bir şey çok güzelse eninde sonunda onu bir sürü kere tüketebilirsiniz. Yani motion capture yaptıkları tabii ki de çok belli. Bir... Oh. Yani mimikler, yüz ifadeleri falan çok güzel. Çok iyi yansıtmışlar. Wow. Yani hiçbir şey bilmemene rağmen şu an olayla alakalı ne oluyor ne bitiyor bilmemene rağmen seni direkt içine çekiyor. Direkt. Böyle olayları çok görüyoruz mesela. Örnek verecek olursak The Last of Us. Direkt hiç tanımadığın bir kişinin oyunun ilk dakikalarında ölmesi de seni çok etkiliyor. Artık spoiler sayılmaz ama Joel'un kızının ölmesinden bahsediyorum. Direkt orada da içine giriyorduk mesela, hatırlarsanız. We're safe. My name is Mora. You are a prisoner of the cult of the dragon. We're taking you to Oriel to cure you of your affliction. Whoa. You don't know he's not one of them? He was. Çok tatlı gözüküyor ya. Gerçekten çok tatlı. Looks like somebody ripped him out of the dragon darkness. Charlie, leave it. You're in terrible danger. Are you a cultist kid? Sus be kadın. The tattoos mark him for sacrifice. Adventure, they were taking him to the well of Draga. Çocuk büyüye maruz kalmış. Stay back, she's coming. It's okay. Abi çok güzel be. Oh, did he move so fast? I'm sorry, I did it. I knew it. You're gonna burn, kid. Stop. Gerçekten çok iyi. I've had worse. Yani iyi yapım görmek o kadar mutlu ediyor ki beni. İyi bir şeyler izlemek. Böyle gözümün doyduğunu hissediyorum. Bu illa çok realistik olması anlamında değil. Çok karton da olabilir. Stili farklı olabilir. Animasyon stili falan filan. Ama iyi bir şey izlemek çok tatmin ediyor beni. Whatever's in you, it's strong. But I can see you are strong too. It reminds me I'm not alone. Maybe it will help you. Hold on to it until you reach Oriel. Geliyorlar.
şöyle bir durum var. Eminim ki bunu izleyenler ve Dungeons and Dragons evrenini çok iyi bilen insanlar için buradaki kavramların, karakterlerin birçok anlamı var. Yaptıkları büyülerin, sıralamaların falan filan ben çok az biliyorum gerçekten. Mantık olarak. Yani anlatacak kadar bir bilgim yok. Diğer oyunlardan gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ya da bahsedilen araştırmaların, okumaların nedeniyle biliyorum. Ama yani hiçbir Dungeons and Dragons kitabım yok. Bu evrenle alakalı bir şey yapıp okumuş bilmiyorum. Ama eminim ki yaptıkları şeylerin şu anda bir anlamı vardır. Ben buna hakim değilim sadece. Yani belki de animasyon sırasında bulundukları konumların bile bir anlamları vardır. Bir işte büyücü arkada duruyor. İşte savaşçı önde duruyor, kalkan falan, hani bunların illaki anlamları vardır. Saygısını kazandı. Ama yani böyle kazanması tuhaf olmuş biraz. Ama çok da realistik yani. Çok da gerçekçi. Fedakarlık yaptı. Seslendirmeler inanılmaz bu arada. Ve şu tasarıma bakın ya. Öf. There's a terrible curse. Calm yourself, child. You're safe here. She's getting loud. Acaba çocuk kafasının içinde neler yaşıyor, neler görüyor? Bizi yansıtmaya çalışıyorlar ama. You stay back. This thing inside me doesn't like you at all. I will take whatever is inside you and destroy it. Don't want it to hurt you. Your kindness is precisely what makes you worthy of being free. O kadar naziksin ki serbest bırakılmaya layıksın gerçekten. They're coming through. Öf. You don't know what they're doing. There are too many! Hurry! Mesela onlar da bir karakter mi? Bunu yorumlarda yazın, çok merak ediyorum yani. Kim onlar? Paladin falan diyorlar ya, onlar da atıyorum bir karakter mi yani? Çünkü çocuğu bir yere götürmeye çalışıyorlardı yani. İnanılmaz bir işçilik ya. Ups! Çatın güzelliğine bak ya. Finally. Someone say something. Davalar gidiyor. Daha sonra büyü gidiyor üzerinden. Quiet. Of, öyle baksana yüzündeki mutluluğa. Kafasının içi şu an sessiz. Şimdi seni ısıralıyor. Aslında çocuk bir aracı gibi, yani bunu ejderhaya taşıması için ya büyü sanki onu planlı yapıyor gibi. Of. Şu an böyle gözümde full Houdini, işte muscle sistemleri, animasyonlar, rigler, model, buf yani coşuyor kafam şu anda. What of dragon? Tiamat. Şuna bak, kaç başlı? 5 başlı mı? Helal lan çocuk. Guess we found our clan.
Rahip bulundu. I've been fighting her my whole life. I could hold her back on my own. I believe you could. But you're not on your own. Çok iyiydi be. Yani bir daha olsa bir daha izlerim, bir daha olsa bir daha izlerim. Öyle söyleyeyim. Hatta büyük ihtimalle ben bunu ilk izlediğimde tek başıma izledim. Şimdi video için izliyorum. Sonra büyük ihtimalle bir arkadaşımla izleyeceğim. Sonra başka biriyle izleyeceğim. Kanka baksana bu var deyip başka biriyle daha izleyeceğim. O yüzden sadece bu bölüm özelinde söylemiyorum. Birçok kişiyle bunu tekrar izleyeceğim. Çünkü ben de onların nasıl gördüğünü çok merak ediyorum. Özellikle teknik taraflarını falan filan böyle anlatan insanlar varsa çevremde acayip mutlu oluyorum. İnanılmaz bir bölüm. Yani biraz düşüncelerimi falan söyleyeyim. Çok hakim olduğum bir yer değil, tekrardan söylüyorum. Tabii ki de diğer oyunlardan vesaire bunları biliyoruz. İşte büyücüsüdür, tankıdır, işte ne bileyim en basitinden LoL oynadım mesela, tamam mı? LoL'de ben bunların benzer varyasyonlarını gördüm. Ama direkt Dungeons and Dragons olarak hakim değilim. Hakim olan insanlar işte bence fark burada yatıyor. Şimdi ben bu gördüğüm görüntüleri çok daha farklı görüyorum. Çünkü bu benim aynı zamanda mesleğim, öğrenmiş olduğum konulardan, teknik becerilerden, gözüme eğitmemden kaynaklı olarak bir şeyler çok daha farklı izliyorum. Bir ses mühendisi bunu çok daha farklı dinler büyük ihtimalle. Oradaki seslere kulağın bir sağından geliyor, bir solundan falan filan. O kadar teknik anlamda dolu bir görsellik sunuyor ki bize. Öyle bir anlatım var ki ben hiç Dungeons and Dragons evreninde olmasam bile bir şeylerin nasıl olduğunu anlayabiliyorum. Ve bu bence asıl başarılı olan kısım bu. Sana o hayal gücünün sonsuzluğunu yansıtabiliyor. Çünkü Dungeons and Dragons'ta bildiğim kadarıyla sen zaten hikayenin içindeki insan olarak, yani o rollenmeyi sen yapıyorsun. İşte roleplay sen yapıyorsun her şeyi. O arkadaşlarınla oynarken vesaire masaüstü oyunundan bahsediyorum. Ya da ne bileyim bir Baldur's Gate oynadığın zaman o karakterle bütünleşiyorsun. Hatta eminim ki mesela ben Disco Elysium var kanalda, bulabilirsiniz. Disco Elysium da Dungeons and Dragons evreninden etkilendi, esinlendi, o temel üzerine kurduğu birçok sistem vardır. Yani o yüzden inanılmaz bir içerikti benim için. Çok fazla inanılmaz dedim. Etkileyiciydi. Acaba puanlama yapmalı mıyım mesela? Ama neyime ki benim? Yani ben neye göre puanlayacağım? IMDb'de olsa kaç puan verirdim gibi mi düşünmek lazım? Bilemedim. 10 üzerinden 8 verirdim ama onu net söylüyorum. 9-10 niye vermezdim? Ben bilmiyorum çünkü. Yani çok hakim değilim. Çok fazla şeyleri anlayamadım. Ama ne kadar anlatacak ki bu bir dizi değil neticede bilemedim. O yüzden puanlama yapsam mı yapmasam mı onu da bilmiyorum. Ama böyle içimden böyle dolu dolu bir 8 vermek geliyor. Hakkıyla 8 vermek geliyor. Onu da yorumlarda yazarsınız. Puanlama falan filan yapayım mı? Ya çok fazla konu var. Abi şunu yap, abi bunu yap. Ya da kardeş bunu yapabilirsin falan filan diyebilirsiniz. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hemen bir sonraki bölümü de izlemeye başlayacağım. O da gelir. Yani ben bunları şimdi hepsini izleyip sonra teker teker hepsini yükleyeceğim. O yüzden seviliyorsunuz. Aşağıdan yorumlarınızı iletmeyi unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Öpüyorsunuz. Bay bay.